Farklı dinlerin, farklı dillerin ve farklı kültürlerin geçmişten süzülüp günümüze ulaştığı, zamanın adeta durduğu, gündüz seyranlık, gece gerdanlık diye adlandırılan Mardin'den, tarihte ilk kimyasal savaşın yapıldığı yer olan Dara Antik Kenti ve Süryanilerin ana yurdu olarak bilinen Turaddin bölgesine doğru yol alıyoruz. Mardin'in 30 kilometre güneydoğusunda Oğuz köyünde yer alan Dara, bu bölgedeki antik yerleşimlerin en görkemlisi. Antik adı Anastasiopolis olan kent, yüzyıllar boyunca Mezopotamya'nın en önemli ticaret merkezlerinden biri olmuş ve Pers İmparatoru Darius ile Büyük İskender'in savaşına tanıklık etmiş. Persler 363 yılında Nusaybin'i alınca burası Doğu Roma İmparatorluğu'nun sınırı haline gelmiş ve 5. yüzyılda İmparator Anastasius tarafından sınır kapısı olarak belirlenmiş. 6. yüzyılda Perslerin eline geçen kent, 7. yüzyıl sonlarına doğru Emevilerin, daha sonra Abbasilerin, 15. yüzyılda da Osmanlıların hakimiyetine girmiş. İlk yapıldığı dönemde en az 30-40 bin Romalı asker yaşamış bu kentte. Dolayısıyla kuşatma esnasında en az bir yıllık su ihtiyaçlarını karşılaması için barajlar ve sarnıçlar inşa etmişler. Bu arada dünyada ilk biyolojik savaş, Dara kurulmadan önce Roma'nın sınır şehri olan Nisibis yani Nusaybin'de Sasaniler tarafından akrep ve yılanlarla Romalılara karşı yapılmış. Nisibis düştükten sonra sınır kapısı olarak belirlenen Dara'da ise yine Sasaniler tarafından tarihin ilk kimyasal savaşı Romalılara karşı yapılmış. Şu an bulunduğumuz alan nekropol alanı, yani mezarların olduğu yer. Burada lahit, kaya ve sanduka mezarları olmak üzere 3 tip mezar bulunuyor. Kaya mezarları 6. yüzyıl, lahit tipi mezarlar 6 ile 8. yüzyıllar arasında, sanduka mezarları ise 8 ile 14. yüzyıllar arasında yapılmış. Bu dönemde ölüler pagan ve Mitra inancında kayadan doğduğuna inanılan Tanrı Mitra'ya ithafen yeniden doğuş inancı ile kayaya oyulan mezarlara gömülürdü. Dara'daki halk Hristiyanlığa geçmesine rağmen pagan geleneklerine ve oda mezarlara çoklu gömü yapma geleneğine bir süre daha devam etmişler. Romalılar için bu mezarlar ruhların öteki dünyadaki mekanları. Ölen kişinin ruhu bu mekanda oturacak ve korunacaktır. Daha sonra Hristiyanlığın yaygınlaşması ile basit sanduka mezarlara gömü başlamış. Bu alanda bir de katakomb adı verilen yeraltı toplu mezarı bulunuyor. Dara'da 573 yılında Sasani ve Roma orduları arasında büyük bir savaş yaşanmış. Savaştan 10 yıl sonra sürgünden dönen Romalı askerler savaşta ölen 3000 askerin kemiklerini savaş meydanından tek tek toplayıp hazırladıkları bu mezara toplu olarak gömmüşler. Katakombun girişinde bu mucizenin anlatıldığı kabartmayı ve içeride 3000 askerin kemiklerini orijinal haliyle görebiliyorsunuz. Midyat'a 20, Nusaybin'e 25 kilometre uzaklıkta yer alan Beyaz Su, Midyat ile Nusaybin'i birbirine bağlayan yolun hemen kenarında olduğundan ulaşımı çok kolay. Midyat'ın güneyindeki plato ve tepelerden doğan kaynak suyu vadi içerisinde birleşerek buradan Nusaybin'e doğru akıyor. Mardin'in kurak, ağaçsız, çorak coğrafyasında adeta bir vaha beyaz su. Serin ve berrak suyu,
yöresel yemekleriyle güzel vakit geçirebileceğiniz bir yer. Ağırlıklı olarak et ve bulgurun kullanıldığı, sebzenin ise daha az tercih edildiği Mardin mutfağında tarihi İpek yolu üzerinde olması nedeniyle baharatlar çok kullanılıyor. Sembusek, kaburga dolması, aluciye, dobo, irok şehrin en ünlü yöresel yemekleri arasında. Tatlılardan da harireyi denemenizi tavsiye ederim. Geçmişi Asurlulara kadar uzanan Midyat, Turabdin bölgesinin tam merkezinde yer alıyor. Yüzyıllardır bu topraklarda Müslümanlar, Hristiyanlar ve Ezidiler birlikte yaşıyor. Burada en az 3 dil bilmeyen eksik sayılıyor. Arapça, Süryanice, Kürtçe, Türkçe konuşulan diller arasında. Midyat denilince akla ilk gelen telkari zanaatı, yani gümüş el işlemeciliği. Günümüzde sayısı azalan Süryani ustalara rastlarsanız gümüş telin işlenmesiyle yapılan takılar alabilirsiniz. Ben şahmaran efsanesi de bu topraklarda geçtiği için güzel bir şahmaran almayı tercih ettim. Burada gezerken Süryanilere özgü kilşeyi, yani mahlepli Süryani çöreğini mutlaka tadın. Zira çok lezzetli. Hristiyanlar için kutsal sayılan şarap, Süryaniler için de binlerce yıldır önemli bir içecek. 2000 yıldır bağlarda ürettikleri üzümleri ev ortamında hiçbir katkı kullanmadan geleneksel yöntemlerle şarap haline getiriyorlar. Süryani şarabı yakın zamana kadar her ailenin ihtiyacı kadar üretilirken günümüzde artan ilgi üzerine yaygın üretime geçirmiş. Paskalya çöreğinden de tadını anımsayacağınız mahlebin aromasını burada şarapta alınca çok şaşırdım. Mahlepli şarabın içimi yumuşak ve çok hoş. Buradan bir likör ve güzel bir mahlepli şarapla ayrılıyoruz. Midyat ve çevresini içine alan tepelik bölge, Süryanice'de kulların dağı anlamına gelen Turabdin olarak adlandırılıyor. Bu bölge, Süryani Ortodokslar için dini ve kültürel olarak çok önemli. Varlığını aktif olarak sürdüren birçok kilise ve manastır bulunuyor burada. Ve biz şimdi Süryani Ortodoks Kadim Cemaati'nin halen faaliyetini sürdüren, içinde sürekli rahip, rahibe ve öğrenci 60 kişinin yaşadığı dünyanın en eski manastırı olan Mor Gabriel, diğer adıyla rahiplerin evi anlamına gelen Deyrul Umur Manastırı'nı gezeceğiz. Rehber eşliğinde daha manastıra girmeye çalışırken mükemmel taş işçiliğinin büyüleyici güzellikteki örnekleri karşılıyor bizi. Kapı kenarlarındaki üzüm ve bağ motifleri çok etkileyici. ...397 yılında Mor Samuel ve öğrencisi Mor Simon tarafından gördükleri bir rüya üzerine inşa edilen manastır, yapıldığı dönemde Mor Samuel ve Mor Simon olarak isimlendirilmiş. Mor, Süryanice'de aziz anlamına geliyor. Daha sonra 7. yüzyılda Mor Gabriel'in başarılı yönetimi nedeniyle manastırın adı da Mor Gabriel olarak değiştirilmiş. Kuruluşundan kısa bir süre sonra 400'den 1000'e kadar çıkmış burada yaşayanların sayısı. Manastırın Teodora Kubbesi olarak adlandırılan bölümündeyiz. Ayasofya'yı inşa eden Bizans İmparatoru Justinianus'un eşi Teodora tarafından 540 yılında yaptırılmış. Mimari olarak en önemli özelliği
içeriden kubbe olarak yapılan tavanın dışarıdan küp şeklinde inşa edilmiş olması. İçeride 8 kemer bulunuyor. Theodora Kubbesi manastırdaki en eski yapılardan biri. Başlangıçta vaftizhane olarak yapıldığı düşünülen bu bölüm daha sonra tarihte rahipler tarafından yemek salonu olarak kullanılmış. Ortada görülen yekpare mermer ise hamur yoğurmak ve üzüm sıkmak için kullanılmış. Burada manastırın bir minyatürü bulunuyor. Kibrit çöpünden yapılan bu minyatürün yapımı ise tam 5 yıl sürmüş. Midyat'tan çıkarılan kalkerli kesme taştan inşa edilen manastırın her bir köşesinde o ruhaniyeti hissediyorsunuz. Her yer çok sade ve bu sadelik hayranlık uyandırıcı. Şu an bulunduğumuz bölüm ise geçmişte mutfak olarak kullanılmış. Hz. İsa'nın da konuştuğu dil olan Aramice'yi konuşan Süryaniler, tarihte Hz. İsa'ya ilk inanan Hristiyan topluluk olarak biliniyor. Bütün manastırlarda Meryem Ana'ya saygıdan bir Meryem Ana Kilisesi bulunurmuş. Burası da 5. yüzyıl başlarında yapılan manastırın Meryem Ana Kilisesi bölümü. Burada yine bir önceki bölümümüzde Deirül-Zafaran Manastırı'nda gördüğümüz gibi her gün 3 vakit farz olan toplu ibadetler, 4 vakit ise serbest olan ibadetler bireysel olarak yapılıyor. Yine arka tarafta olan ayin bölümüne din adamları dışında kimse geçemiyor. Ayinler çarşamba, cuma ve pazar günleri yapılıyor. Bu ayinlerde ilahiler okunuyor. Din adamları ayin bölümündeki sunakta Hz. İsa'nın bedenini temsil eden ekmeği ve kanını temsil eden şarabı kutsuyor. İbadet esnasında secdeye eğilme Süryanilerde de var. Daha sonra halk kenarda oturup dua edip ilahileri dinliyor. Yeni doğan bebeklerin Adem ile Havva'nın günahı nedeniyle günahkar doğduğuna inanıldığında şu an gördüğümüz vaftiz kurnasında dua ile kutsal suda yıkanarak vaftiz ediliyor ve bu günahtan arındığına inanılıyor. ...449 yılında inşa edilen Azizler Evi bölümündeyiz. İlk inşa edildiğinde burası Şehitler Evi olarak isimlendirilmiş. Çünkü ilk yıllarda manastıra saldırı olduğunda şehit olan azizler buraya defnedilmiş. Daha sonra metropolitler ve rahipler de gömülmüş. 15 adet niş mezarın bulunduğu bu yerde toplam 12.000 azizin kemikleri bulunuyor. Şu an rehberin ayağının alt tarafında ise 7. yüzyılda manastırın metropoliti ve bölgenin en önemli azizlerinden manastıra ismini de veren Mor Gabriel'in mezarı bulunuyor. Çok alçak gönüllü bir mizaca sahip olan Mor Gabriel, mezarının insanların ayakları altında olmasını istemiş. İnsanlar buradan toprak alıp bereketlensinler diye mezarın bir tarafı da açık bırakılmış. ...1600 yıldan daha uzun bir süredir ayakta olan manastır, tarih boyunca özellikle Moğollar ve Timur tarafından birçok saldırı ve yağmaya uğramış. Savaşların hiç eksik olmadığı bu coğrafyada 7. yüzyıldan itibaren Turabdin bölgesindeki her ailenin ilk doğan erkek çocuğu 10 yaşına geldiğinde eğitim alması için manastıra bırakılmış. Bu yüzden Mor Gabriel Manastırı'na ruhban okulu da denilmiş.
Kurulduğu günden günümüze Süryanice, teoloji, felsefe konularında eğitim verilmiş. Geçmişte bu eğitime Yunanca ve Farsça da dahilmiş. Manastır ayrıca yetiştirdiği metropolitlerin çokluğu nedeniyle metropolitlerin anası olarak da tanımlanıyor. Mor Gabriel Manastırı, Süryaniler için Kudüs'ten sonra gelen en kutsal yer. Öyle ki Kudüs'e gidemeyen insanları burayı 7 kez ziyaret etmeleri halinde Kudüs'ü ziyaret etmiş gibi olacaklarına inanılıyor. Bugün çevre köylerden buraya gelip yatılı olarak eğitim alan 30 öğrenci, manastır tarafından resmi eğitimleri için de ilçedeki devlet okullarına gönderiliyor. Manastırın alt katları ibadet için kullanılıyor. Üst taraftaki odalar ise yaşam alanı olarak planlanmış. Etrafa bakınıyorum, bir rahip ya da rahibeye rastlayabilir miyim acaba diye, ama maalesef ziyaretçilerin olduğu zamanlarda odalardan pek çıkmazlarmış. Mardin'e geldiyseniz etrafı Süryani evleriyle çevrili Mardin Müzesi'ni mutlaka görmelisiniz. Süryani Katolik Patrikhanesi olarak yaptırılan binayı Süryani Katolik Vakfı'ndan satın alan Kültür ve Turizm Bakanlığı burayı restore ederek 2000 yılında müze olarak hizmete açmış. Kazılar Salonu, İnanç Salonu, Ticaret Salonu, Sahte Eserler Salonu ve Yaşam Salonu olarak 5 tematik salonun bulunduğu müze, 45 binin üzerindeki koleksiyonu ile adeta Paleolitik çağdan günümüze bir köprü oluşturuyor. Müze binası Mezopotamya Ovası'na bakan U planlı ve 3 katlı yapısı ile geleneksel Mardin evleri mimarisinin tüm karakteristik özelliklerini barındırıyor.